Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz ünlü bir markaya ait olan bu güzel süveter şeklindeki bluzu çalıştım. Yapımı gerçekten çok kolay, çok zevkli. Sadece 1,5 yumak pamuklu ip kullanarak siz de bu büstiyerden yapabilirsiniz. Kendi bedeninize göre ayarlamak çok basit zaten. Şu kısımdan başladık, ense kısmından artışlarla aşağıya doğru geldik. Artışı dilediğiniz gibi üzerinize deneyerek, genişleyerek yapabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok zevkli ve çok basit. Ben sanırım 1,5-2 günde yaptım. O da çocuğum olmasına rağmen, yoğun olmama rağmen siz daha rahat bir şekilde tabii ki yapabilirsiniz. Orijinalinde turuncu ya da nar çiçeği rengindeydi sanırım. Ben siyah çalıştım. Siyah çalışmak istedim. Bence çok da güzel oldu. Böyle zaten siyah beyazın uyumunu da çok beğeniyorum. Genelde ekru renk seviyorum ama ekru bu dönem çok çalıştığım için siyah çalışmak istedim. Sizler dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Videomda zaten bütün detaylar mevcut. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, kullandığım iple başlamak istiyorum. Böyle pamuklu bir ip var elimde. Tam ince de değil, bir tık kalın. Orta kalınlıkta diyebiliriz. Tığım 3 milim. Şimdi öncelikle şöyle bir parça hazırladım. Bu parçadan 2 tane olması gerekiyor. Bu bir yan. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Şimdi ben burada 8 trabzan üzerine başladım. Ense kısmını yaptım. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ense yaptıktan sonra modelimi devam ettirdim. Şimdi bu kısımdan başlayacağız ve direkt aynı şekilde bakın şurası ense kısmına denk geliyor ya, bakın şu 8 sıra. Burasını ense saydıktan sonra birebir aynısını yapacağız. Bir parçayı birlikte hazırlayacağız. Siz de diğerini aynı mantıkla hazırlayacaksınız. Şimdi şu kısımda 2, 4, 6, 8 tane trabzanla başlayacağız öncelikle. 8 tane trabzanın üzerine modeli devam ettireceğiz. Siz sıfırdan başlayacağınız için direkt şuradan başlayacaksınız. 8 sıra bu trabzanı ördükten sonra 8 tane trabzan şeklinde, ardından buradan devam edeceğiz. Şimdi ben şu ayraç koyduğum noktadan devam edeceğim. Ama şu nokta anlaşılsın diye yine de başlangıcı göstermek istiyorum. Sonra başlangıcı anlamadık diye yorumlar gelebilir. O yüzden de ben sıfırdan bir başlangıcı göstereceğim. Ardından bu noktadan devam edeceğim. Şimdi bakın şöyle ipimi alıyorum. Masanın üstünde kızım. Evet. Şöyle ipimi sabitliyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3.'yü atlıyorum. 4.'ye giriyorum. Ve şöyle bakın, ilk ikisini birlikte alıyorum, kalan ikisini birlikte alıyorum. Ne yapmış olduk? Kenardaki zincirle birlikte 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Diğer ikisini birlikte alıyorum. Doluyorum. Yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu noktada toplamda 8 tane ikili trabzanımız olacak. Bakalım kaç tane olmuş? 5 tane olmuş. 6 7 ve son olarak batıyorum. İp şöyle katlarına ayrılıyor. Pamuklu iplerin böyle bir durumu oluyor. Bu aslında güzel bir şey. Katlarına ayrılmayan ipler genelde polyester ipler oluyor. Evet, şöyle bakın, toplamda 8 tane trabzanımı yaptım. Şimdi dönüyorum. Dönüşlerde hep 3 zincirle çıkacağız. 1, 2, 3 zincir. Doluyorum. Bakın direkt dibine batarsanız eğer bu noktada artırma yaparsınız. Şu noktaya batarsanız böyle V şeklinde ilerler trabzanınız. O yüzden ona dikkat edelim. Bu noktaya batmıyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Başta çektiğimiz zincir zaten bu noktada trabzan olarak sayıldığı için. Devam ediyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte aldım. Sonraki ikisini birlikte aldım. Doladım. Bir sonraki noktaya giriyorum. Bakın ilk ikisini birlikte aldım. Sonraki ikisini birlikte aldım. Siyah ya, umarım görünüyordur. Bu modelin ben en çok siyaha yakışacağını düşündüğüm için siyahla çalışmak istedim. Bir de hiç siyahla bir yazlık örgü yapmamıştım. Bir ilk olsun istedim.
Evet, 2, 4, 6 tane var. 7.'yi yapıyorum. Gelelim 8. Bakın bu çok önemli bir nokta. 8. için bakın şöyle kenarda bir zincirim var değil mi? Tam şu zincirin şu tepe kısmına batıyorum. Şöyle biraz geniş tutuyorum. İlk ikisini birlikte alıyorum. Sonra ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde kenarımız düzgün çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi kenarımız gayet muntazam çıkıyor. Şimdi bu mantıkla toplamda 8 sıra yaptıktan sonra artırmalara geçeceğiz. Şimdi ben 8 sıra ördüm. Daha sonra artırmalara devam ettim. Şimdi ben diğer yüzünü yapacağım. Siz de aynı şekilde diğer yüzünü yaptığım gibi bu tarafını da yapacaksınız. Yani şu kısım standart 8 sıra, 8 tane trabzanım var. Devamı ilerleme şeklinde olacak. Şöyle bakalım ön yüz neresi oluyor? Evet, ön yüz burası. Şimdi ben ipimi buradan sabitleyeceğim. Buradan devam ettireceğim. 8 tane trabzan üzerine artırmayla devam edeceğiz. Evet, ipimi sabitliyorum şöyle. Şimdi bakın 8 tane trabzanım var. 2, 4, 6, 8. Şöyle köşedekinin direkt üzerine batıyorum. Burası zincir kısmı olduğu için biraz batmakta zorlanıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Battıktan sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bakın bu sırada artırma yapacağız. O yüzden de artırma yapacağım için ne yapacağım? Aynı noktaya batacağım. Normalde ne demiştim diğer sıralarda? Bu noktaya batarsak eğer artırma olur demiştim ve V şeklinde ilerler demiştim. Biz de şu an artırma yapmak istediğimiz için direkt bu noktaya batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi aradaki ilmeklerimi üzerine birer tane batarak örüyorum. Batıyorum ve 9. trabzanımı yapıyorum. Şurada bir tane artırma yaptığımız için 8 tane olan alt sırada ilmek sayımız burada 9'a çıktı. Şimdi orantılı gitsin diye hem sağdan hem soldan artırma yapacağız. O yüzden geliyorum, doluyorum ve son noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Ne yapmış olduk? Burada sayımızı 10'a çıkarmış olduk. Gelelim bakalım şurada 2, 4, 6, 8, 10. Bakın burada da 10 tane. Şimdi kademeli ilerleyelim diye ayracımı çıkaracağım. Bir sonraki noktaya takacağım. Evet, bir sonraki sırada bakalım kaç tane yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10. Düz örmüşüm. Bir sıra düz öreceğiz. Dönüyorum hemen. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi her trabzanın tepesine sadece birer tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, aynı şekilde alt sırada olduğu gibi 10 tane trabzanımı ördüm. Şimdi yine kademeli olarak ilerleyelim. 2, 4, 6, 8, 10'dan sonra evet yine artırmayla devam edeceğiz. Buralarda 2 sırada bir artırma yapmıştım. Üst sıralarda. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, 2 tane artırma yapacağız. Orantılı olsun diye sayarak gideceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum bakın. Doluyorum. Artırma yapacağım için ne demiştim? Direkt dibine batıyorum bakın. Evet. 2. Aradakileri düz örüyorum. 3. Bakın sonuncuya battım. Ne oldu? 11 tane trabzanım oldu. Ben ne yapacağım? Sağda ve solda eşit artıracağım için aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve trabzan sayımı 12'ye çıkarıyorum. Örgümü çeviriyorum. Ne demiştim? Buralarda ben bir sıra örüp bir sıra artırdığım için, bir sıra düz örüp bir sıra artırdığım için bu sıra düz öreceğim. Şimdi bu 12 tane trabzanımı sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Yani her trabzana bir tane trabzan yapıyorum. Evet, bir sıra düz bir şekilde ördüm. Yine artırmayla devam edelim. Şöyle siyah olduğu için net anlaşılsın diye iyice kamerayı yaklaştırayım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ne yapıyoruz? Yine burada artırma yapıyoruz. Doluyoruz. Bakın direkt zincirin dibine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane artırmamı yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda yine bir tane ilmek artıracağım. Evet, sıra sonuna kadar hepsine birer tane battım. Şimdi geldim bakın şöyle görüyorsunuz. Sondakinin yine üzerine bir tane daha
ikili trabzan yapıyorum. Sayalım bakalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu sırada artırma yaptığım için, ilmek sayımı 14'e çıkardığım için çeviriyorum hemen. Bir sıra düz bir şekilde örüyorum. Yani 14 tane trabzanımı aynı şekilde öreceğim. Evet, 14 tane trabzanımı ördüm. Bu arada ben şu sıramı takip ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Eşit olması açısından ikisini de aynı yapıyorum. Devam ediyorum. En son ne yapmıştık? Bakın, düz bir şekilde örmüştük. Şimdi tekrar artırma yapacağız. 1, 2, 3 tane yukarı çıkıyorum. Dönüyorum, bakın. Direkt zincirin dibine batıyorum. Ay, netleşmemiş, pardon. Evet, bakın. Direkt zincirin dibine batıyorum. Burada ilmek sayımı 16'ya çıkaracağım. İlk artırmamı yaptım. Araları düz örüyorum. Yine sıra sonunda bir tane artırma yapacağım. Geldim sıra sonuna, bakın. Son ilmeği nereye yapıyoruz? Şuradaki zincirin üzerine yapıyoruz. Direkt buraya son ilmeğimi yapıyorum. Görüyorsunuz. Artırma yapacağım için ne yaptım? Burada artırma yaptım. Doluyorum. Yine bakın. Direkt dibine batıyorum. Ve artırmamı yapıyorum. Sayalım bakalım kaç tane ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğim var. Şimdi ne yapıyoruz? Artırmadan sonra bir sıra düz örüp geliyoruz. Evet, 16 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada da ilmek sayımızı 18'e çıkaracağız. Yani trabzan sayımız 18 olacak. Doluyorum. Yine dibine batıyorum. Bir tane artırma yapmış oldum bu şekilde. Araları düz örüyorum. Sıra sonunda bir artırma daha yapacağım. Sıra sonuna geldim. Şimdi ne yapmıştık? Sıra başında bir artırma yapmıştık. Doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ve yine bir artırmamı yapıyorum. Sayalım ilmeğimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğim var. Ne yapıyorduk? Bir sıra düz bir şekilde örüyorduk. Dönüyorum hemen. Bir sıra düz bir şekilde örüp geliyorum. Evet, 18 ilmeğimi bir sırada düz bir şekilde ördüm. Şimdi çeviriyorum. Yine artırmalarla devam ediyoruz. Yine sıra başında bakın çift yapıyorum. Aralardakileri düz öreceğim. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi buraya bir tane daha aynı noktaya batıyorum. Ve ilmek sayımı 20'ye çıkarıyorum. Görüyorsunuz, orantılı bir şekilde artış var. Çok güzel bir geçiş. Kameram neden netleşmiyor? Evet. Bu şekilde. Şöyle bakın. Diğer tarafın üzerine koyduğumda şöyle bakın. Gayet güzel bir geçiş oluyor. Ne oldu kızım? Ah. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 20'ye çıkardık ilmek sayımızı. Bu 20 ilmeği de yine bir sıra düz bir şekilde örüyorum. Artırma, eksiltme yapmadan. Evet, 20 olan trabzanımı bir sırada düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu noktada bir farklılık yapıyoruz. Bu trabzanı, 20 tane trabzanımızı bir sıra daha düz örüyoruz. Yani ne yaptık? Normalde bir sıra düz örüp bir sıra artırıyorduk ya. Burada 2 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Bir sıra ördüm, bir sıra daha örüp geliyorum. Bir sıra daha düz bir şekilde ördüm. Toplamda 2 sıra düz ördük 20 tane olan trabzanımızı. Şimdi artırmalarla devam ediyoruz. Bu noktadan sonra 2 sırada bir değil, her sırada bir artırma yapacağız. Çünkü şu göğüs için geniş bir açılım olması gerekiyor. Yaka için artık bu ince detay bizim için yeterli oldu. Göğüsü kapatması için, daha geniş bir sayı elde etmemiz için her sırada artırma yapacağız. Şimdi bu noktadan devam ediyorum. Yine sıra başında artırmamı yapıyorum. Aradakileri düz bir şekilde örüyorum. Aradakileri düz bir şekilde ördüm. Bakın şimdi sıra sonunda da aynı noktaya, trabzanın hemen dibine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde artırma yapmış oldum. Bir alt sırada 20 olan ilmek sayım burada 22 oldu. Devam ediyoruz. Her sırada ikişer tane ilmek artıracağız. Bir üst sıraya geçiyorum ve direkt yine dibine batıyorum. Bu şekilde artırmamı yapıyorum. Burada 24 olacak. Daha sonra 26, 28 bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben bunu belli bir uzunlukta devam ettireceğim. Daha sonra kaç sıra ördüm ve kaç ilmeğe ulaştım onu sizlerle paylaşacağım. Hemen örüp dönüyorum. Evet, şimdi ben belli bir uzunlukta artırma yaptım. Şurada bakın
en son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeği 2 sıra düz örmüştük. Daha sonra bakın 2, 2 her sırada artıracağız dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra artırdım ve en son 20'de bıraktığımız ilmeği şu an 48'e ulaştırdım. Yani bu sırada en son bakın 15. sıranın sonunda tamam yapacağız. 48 tane trabzanım var. Şimdi bu 48 trabzanı artırma eksiltme yapmadan 6 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani bakın şu görüntüyü elde edeceğiz. Düz bir şekilde 6 sıra örelim. Daha sonra modele geçeceğiz. Bu arada ben şu modeli çok beğendim. Direkt göğüs altına geldiği noktadan itibaren 6 sıra benim için yeterli oldu ve modele geçtim. Sizler dilerseniz bu kısmı daha uzun yapabilirsiniz. Zaten orijinal modelde bir tık daha uzundu ama ben çok sevmedim. Salkım saçak göründü gözüme. O yüzden de bu modele geçtim. Siz 6 değil de 8 sırada örebilirsiniz. Veya da üzerinize deneyin, daha fazla da örebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ben sadece 6 sıra öreceğim. Birebir modelin aynısı çok hoşuma gitmedi. O yüzden değiştirerek yapacağım. Dediğim gibi bu kısmı ben bir tık kısa tutacağım. Orijinal modelde bayağı bir uzun tutmuştu. Ben çok hoşuma gitmedi. O yüzden de kısa tutacağım. Tam böyle bence çok daha güzel oldu. Şu model zaten şahane. Bunun görünmesini daha çok istiyorum. Şimdi dediğim gibi ben 6 sıra öreceğim. Daha sonra düz bir şekilde ördükten sonra şu modelimize geçeceğiz. Evet, 6 sıra düz bir şekilde ördükten sonra şimdi artık aşağıdaki modele geçebiliriz. Şöyle ilmeğimi sabitliyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane boşluk atlayıp dördüncüsüne sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettirelim. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane boşluğum kaldı. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Son trabzanı şöyle tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi döndürdüm. 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım. Bakın. Ardından da doluyorum. İlk boşluğa giriyorum. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın bir sonraki boşluğa giriyorum direkt. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya sabitliyorum. Ve direkt sık iğne ile sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın, üçlü trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Evet, 2 zincirden sonra ortaya giriyorum. Sabitliyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Geliyorum köşeye. Direkt en köşeye batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi örgümü döndürüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şuradaki 2 zincirli kısma sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu sefer bakın şu trabzanın sağına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. Bu sefer trabzanın soluna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntü olacak. Yine 4 zincir çekiyorum. Bu aşamada hep zincir çekiyoruz bu sırada. Bir sıra zincir çekip bir sıra model kuruyoruz. Bakın şu boşluğa batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Sık iğne yapıyorum.
Gördüğünüz gibi. Şimdi bu noktaya sık iğne yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. Geliyorum. Bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Geliyorum. Bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektim. Bu noktaya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektim. Bu noktaya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve son olarak yine 4 tane zincir çekiyorum. En köşeye geliyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Bundan sonra modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın. Pardon, 4 tane çek. 2 tane zincir çekiyorum. Bu noktaya sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın, bir alt sırada buraya yapmıştık. Şimdi çaprazına yapacağız trabzanları. Doluyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. 2 zincir, boşluğa giriyorum. Sabitliyorum. 2 zincir, doluyorum. Bakın, önümde bir boşluk var. Hemen giriyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzandan sonra direkt sık iğne yapıyorduk. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada sık iğne yapmışız. O zaman trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan. Şimdi trabzan yaptıktan sonra 2 zincir, sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Sık iğneden sonra trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sık iğneden sonra, pardon, trabzandan sonra sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum bu noktaya. Yine 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonunda trabzan denk gelirse 3 tane trabzan yaptıktan sonra köşeye batıyoruz ve yine bir tane ikili trabzanla yukarı çıkıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Dönüyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bu noktada boşluk olmadığı için direkt şu noktaya batıyorum ve sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum bu noktaya batıyorum, sabitliyorum. 4 tane zincirimi çektim. Geliyorum bu noktaya batıyorum, sabitliyorum. Bu sırada zincir yapıyoruz. Üstte de yerleştirme yapacağız. Trabzanların yerleştirmesini. Trabzanlar çapraz gittiği için çapraz çapraz denk gelecek şekilde yapacağız. Mesela bakın, burada trabzan olduğu için bir üst sırada şu kısma trabzan yapacağız. Trabzanlar böyle çapraz olarak ilerleyecek. 4 tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğa girdim. Sabitledim. Evet. Şimdi sıramı bu şekilde bitireyim. Bir de yine üst sıraya çıkmayı ve devamını bir göstereceğim. Zaten bundan sonrası tekrardan ibaret. Burada ne yapacağız? Bu trabzanın buradaki zincirin altında trabzan olduğu için buraya trabzanımızı yapacağız. Yani şu sıraya geri döneceğiz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buraya direkt 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum ve sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bakın, çapraz olduğu için şimdi sıra burada. Buraya trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sabitliyorum. Evet, bu şekilde tekrar niteliğinde belli bir uzunlukta öreceğiz. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Şimdi tamamlayıp dönüyorum.
Evet, bakın ben belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi şöyle ilk sıradan sayarsak 1, 2, 3. 3 sıra denk geliyor. Şu çapraz sayarsak da bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, arka detayla devam ediyoruz. Yine yanlarda aşağı yaptığımız modeli uygulayacağız. Şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Ardından da orta ayarda çok sıkı ve gevşek olmamak şartıyla 70 tane zincir çekiyorum. Evet, bu aşamada ben 70 tane zincir çektim ama burada S beden de olsanız belinizin ölçüsü çok önemli. Eğer bel bölgeniz tam o ince olan bölgeniz bir tık daha kalınsa normalden S bedene göre bunu 75 veya daha fazla da yapabilirsiniz. Lütfen bu aşamada üzerinize şu belinizin en azından yarısına gelecek şekilde şöyle bir ölçün. Yarısını eğer kaplıyorsa tamam demektir. Bu ölçü benim için yeterli. Şimdi hemen bulunduğum noktadan bir tane zincir çekiyorum ve şöyle ikinci zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir atlayıp dördüncüsüne giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Zaten model aynı, detaylı olarak göstermiştim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. 4 zincir, 1 sık iğne. Evet, sıra sonuna geldim. Bu şekilde filelerimi yaptım. Benim en sonunda da bakın 4 tane yine denk geldi. 3 tane zincir çekiyorum ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Aynı şu altlarda yaptığımız modeli yapacağız. Bakın hiçbir fark yok, aynısı. Bunu uygulayacağız. Hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 zincirle çıktım, 3 trabzan yaptım, arada 2 zincir, boşluğa girdim ve sık iğne çektim, doluyorum, bir sonraki boşluğa giriyorum, 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, son boşluğa da 3 tane bakın trabzan yaptım, doladım. Şöyle köşesine batıyorum. 2 seferde yukarı çıkarak trabzanla sıramı kapatıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde yapmış olduk. Bir sıra trabzan yapıyorduk, bir sıra zincir, 4 tane zincir çekerek yapıyorduk. Şimdi 3, 4 tane zincirimi çektim. Trabzanın olduğu noktayı atlıyorum, boşluğa geçiyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine geliyorum boşluğa. Sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 4 zincir, 1 sık iğne. 4 zincir, 1 sık iğne şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Şurada köşedeki trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi tekrar dönüyorum. Yine trabzan sırasına bir kez daha göstereceğim. 2 tane zincir çektim bakın. Şu boşluğa direkt sık iğne yapıyorum. Şimdi bir alt sırada burada yaptığımız için trabzanın çaprazına denk gelecek. Buraya gelecek. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Bu noktaya batıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum ve sabitliyorum. Sabitlemeden sonra 2 zincir, tekrar trabzan, bakın boşluk denk geliyor zaten. Hemen buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve trabzanımı sabitliyorum. Model dediğim gibi bundan sonra tekrardan ibaret. Umarım anlaşılmıştır. Siyah olmasına rağmen şöyle net çektiğimi düşünüyorum. Şimdi bunu da belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Ben arka parçayı belli bir uzunlukta ördüm. Ördüğüm uzunluğu da hemen şöyle söyleyeyim. Bakın şu mesafeyi kapatacak uzunlukta olması lazım. Şurada bakın son artırma yaptığımız ve düz ördüğümüz nokta vardı ya. O noktadan bu kısma kadar bu şekilde kapatması gerekiyor. Orada da şu kenarı baz alın. Şurası ölçü bizim baz alacağımız bir ölçü değil. Bakın esniyor. O yüzden de şu kenarı baz aldığımız zaman tam net olarak
bu aşamada ölçüye ulaşabiliriz. Ama yalnız şöyle bir problem var. Ördükçe bayağı bir parça küçüldü. Ve boyutu bayağı bana küçük geldi. O yüzden de ben şöyle kenarlarından 2 sıra sık iğne geçtim. En azından bir tık daha genişlesin diye. O yüzden de size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. 70 tane sık iğne değil, mutlaka 80 tane sık iğne ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben şimdi baştan sökmek istemedim. O yüzden de kenarlara bu şekilde bakın 2 sıra buraya sık iğne yaptım. 2 sıra da buraya sık iğne yapacağım. Bu şekilde bir tık daha genişletmiş olacağım. Şimdi hemen sık iğne yaptığım noktadan yine 2 sıra sık iğne yapacağım. Bakın şu tepeden başlayacağım. Düz bir şekilde sık iğne yapacağım. 2 sıra öreceğim. Normalde modelde böyle bir sık iğne yok ama ben dediğim gibi bir tık daha genişletmek için şöyle uyumlu olsun diye sık iğne ile geçtim. Şimdi buraya da 2 sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bakın kenarlarını tamamen sık iğne geçtim. Dediğim gibi siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. 80 tane sık iğne yaparak direkt ölçüye ulaşabilirsiniz. Tamam, içerim kızım. Şimdi bunun birleştirmesini yapacağız. Şöyle bakın. Arada kalması gerekiyor. O yüzden de şu noktalardan şunu şöyle iç kısmını açacağız. Ve birleştirmesini yapacağız. Tamam, ver de içeyim kızım. Şimdi ben iğnemi ayarlayacağım. Daha sonra dikişi göstereceğim. Evet, ipimi şöyle köşeden sabitleyerek başlıyorum. Şurada en son artırma yaptığım, düz örmeye başladım pardon kısımdan sabitleyeceğim. Ve ardından da şöyle karşılıklı ilmeklerimi bakın geçirerek dikeceğim. Evet, yeleğin birleştirmesini yaptım. Bakın şöyle diktim. Gördüğünüz gibi. Diğer tarafını da diktim aynı şekilde. Zaten böyle boyundan geçirmeli olacak. Şu kısımdan da böyle bir zincir çekilip ip şeklinde bağlanacak. Şimdi son bir detayımız kaldı. Kenar detayı. Onunla devam edeceğiz. Hemen ipimi sabitliyorum. Şöyle herhangi bir noktadan alttan batalım mesela. Bütün kenarları önce bir sık iğne geçeceğiz. Şöyle bakın, uygun bulduğum boşluklara sık iğnelerimi yapıyorum. Kameramızı netleştirelim. Evet, bakın trabzanların üzerine geldiğim noktada her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldiğimde de yine uygun şekilde sık iğnelerle dolduruyorum. Burada önemli olan çok genişleme ve daralma yapmaması. Ona uygun olarak bakın kenarından güzelce geçiyorum. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Bütün dış çevresine böyle sık iğnelerle geçtim. Şimdi yelpaze modeliyle devam edeceğiz aynı noktadan. Yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisine bir alıyorum. İlk ikisine bir alıyorum. Daha sonra tekrar aynı noktaya giriyorum
ve bir tane sık iğne yapıyorum. Arada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. İlmeğimi şöyle kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Pardon, dolamadan. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Direkt dibine giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yani yaptığımız işlem bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde. Araya 3 zincir çekiyorum. 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum ve buraya bir tane şöyle kaydırarak sabitliyorum. Evet, bu şekilde yaptığımız sık iğnelerin etrafını geçelim. Kamera çok yukarıdan olmuş. O yüzden net anlaşılmamıştır diye bir kez daha göstereceğim. Bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Buraya bir tane şöyle kaydırarak sabitliyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum aynı noktaya. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 boşluk atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Kaydırıyorum. Evet. Bu şekilde kenar modelimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar modeli uyguladım. Bakın ilk başladığım noktaya geldim. Şuradaki sık iğnenin içerisine batıyorum iyice alttan. İlmeğimi kaydırıyorum. Evet, modelimiz bu şekilde. Hem sırt bölgesindeki iç kısma aynı şekilde geçtim. Hem de ön kısma aynı şekilde geçtim. Şimdi son sırayı göstereceğim. Bundan sonrası zaten bitmiş olacak. Bir tek zincirimiz kalıyor. Bakın şuradaki zincirler var ya. Bunların üzerine batıyorum. Kaydırıyorum. Zincirin üzerine battım. Kaydırdım. Zincirin üzerine battım. Kaydırdım. Şimdi geliyorum şuradaki yarım trabzanın üzerine batıyorum, kaydırıyorum. Yani şuradaki tepe noktaya kadar, 2 trabzan olan noktaya kadar kaydırdım. Bu noktaya geldim, bakın bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yani amacım ne? Şuradaki tepe görüntüsünü oluşturmak. Devam ediyorum. İp katlıya o kadar zor oluyor ki. Kaydırıyorum. Zincirin üzerine geliyorum. Kaydırıyorum. Bakın bu noktaları böyle kaydırarak ilerliyorum. Evet, bakın ne yapmış olduk? Kenar görüntümüzü yapmış olduk. Geldik şuradaki sık iğne kısmına. Onu da şöyle altına batıyorum. Bakın alt kısma batıyorum. Yine kaydırıyorum. Burada bir böyle çöküntü oluşsun diye. Devam ediyorum yine zincirin üzerinden. Bakın zincirin üstünden. Evet, zincirin üstünden devam ediyorum. Yine kaydırarak devam ediyorum. Evet, son olarak da iplerini temizledim. Bir de şu bölümü sadece zincir çekerek bir askı, daha doğrusu bağlama detayı yaptım. Ve bence gerçekten de çok güzel oldu. Şöyle arkadan da göstereyim, bakın. Duruşu gerçekten çok güzel, farklı bir bluz oldu. Ben beğendim, içime sindi, gayet güzel. Biraz kullanımı zor ama o yüzden ancak yazlık bölgelerde falan kullanılabilir veya da kişilerin tercihine göre diledikleri şekilde kullanabilirler. Ben böyle mankendeki gibi beyaz pantolonum vardı zaten, aynı pantolon, mankendekiyle aynı pantolon, ben de o markadan almıştım. Bununla kombin yaptım. Bence çok güzel oldu. Orijinal modelde şu kısım biraz daha uzun böyle ama ben çok uzun tercih etmedim. Sizler dilerseniz bu kısmı biraz daha uzatabilirsiniz. O artık sizin tercihinize kalmış. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.